Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir zaman sonra kanalımda çay sofrası hazırlığı yapacağız bugün. Benden bayağıdır istenen bir videoydu. Uzun zamandır çekmemiştim. O yüzden bugün böyle bir hazırlık yapmak istedim. Benim de her zamanki gibi 3 tane tatlı, 3 tane tuzlu var. Tabii ki hepsini aynı gün yapmak zorunda değilsiniz. Aralarından beğendiğiniz tarifler olursa gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Hepsi tam tutan, ölçülü ve garantili tarifler. Ben zaten bunları yıllardır yapıyorum. Şimdi yapımlarına başlayalım. İlk olarak mini pizzalar yapacağız. Hamur yoğurma kabımın içerisine 3 su bardağı un aldım. Birazcık tuz ekledim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Ayrı bir sos tenceresine 1 su bardağı su, 1 su bardağı da süt ekledim. Birazcık ısıttım. Kesinlikle el yakmayacak kadar. Daha sonra 2 yemek kaşığı şeker ve 1 paket kuru maya ekleyip karıştırıyorum. Bu karışımı unun üzerine ekleyeceğim ve yoğurmaya başlayacağım. Gerektikçe tekrardan un eklemesi yapacağım. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım ama siz de benim gibi 3 su bardağı unla başlayın. Daha sonra un gerektikçe ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı da sıvı yağ ekledim burada. Şimdi yoğuruyorum artık. Gördüğünüz gibi ara ara un ilavesi yapıyorum. Toplam 6 bardak gitti. Hamuru yoğurduktan sonra 45 dakika kadar oda sıcaklığında mayalanmaya bırakacağım. Üzerini streçle örtüyorum. Burada hamurum artık mayalandı 45 dakika sonra, gerçekten çok güzel oldu. Tekrardan bir yoğuracağım ki maya kokusu çıksın. Daha sonra üzerini kapatıp bir 10 dakika dinlendireceğim. Şimdi bezeleri ayırıyorum. Kaç tane yapmak isterseniz o kadar parçaya bölebilirsiniz. Ben bu hamurdan toplamda 20-22 adet kadar küçük pizza elde ettim. Kesmiş olduğum bezeleri bu şekilde yuvarlak hale getiriyorum. Üzerini bezle örteceğim. Bir 10 dakika daha dinlendireceğim. Bezelerimi çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. İsterseniz daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz. Pizza sosu için 1 su bardağı kadar yazdan konserve haline getirmiş olduğum domates pürelerinden kullandım. Baharat olarak da tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kekik ve kuru biberiye kullandım. Hepsini karıştırdıktan sonra hamurların üzerine bu karışımı sürüyorum. Üzerine kaşar peyniri, domates, biber, mısır, sosis, sucuk, evde hangi malzemeniz varsa kullanabilirsiniz. Bu şekilde 2 tepsi pizza elde etmiş oldum. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana kadar pişireceğim. Benimkilerin pişmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Pişmiş halleri de bu şekilde. Servis tabağına almış olduğum pizzalarımı birazcık fesleğen yapraklarıyla süsledim. Şimdi pişirmeden frambuazlı cheesecake yapacağız kuplarda. Gerçekten çok güzel oluyor. Dondurma tadında oluyor. Yarım paket petit beurre bisküviyi rondoda çektim. Üzerine yarım su bardağı fındık ekledim. 50 gram eritilmiş tereyağı ekleyip karıştırıyorum. Bu bizim tabanımız olacak. Bu şekilde plexi kaselerim vardı. Bunları kullanacağım. Tabanlarına birer yemek kaşığı kadar bisküvili karışımdan ekliyorum. Ve daha sonra bir kaşıkla bastırıyorum. Artan bisküviyi de kelepçeli kalıbıma ekledim. Onu da bastırıyorum bu şekilde. Benim kuplarım çok küçük olduğu için arttı. Normal büyüklükte kuplarda yaparsanız artma olmaz. Kreması için 200 ml sıvı krema, 1 çay bardağı pudra şekeri. Bunları güzelce çırpıyorum. Bir 3-4 dakika kadar iyice kabaracak. Daha sonra 400 gram suyunu süzmüş olduğum labneyi de ekliyorum. Tekrardan çırpıyorum.
100 gram dondurulmuş frambuaz kullanacağım. İsterseniz farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Frambuazı rondodan çekeceğim. Öylece kullanacağım. Çilek, böğürtlen, karadut gibi meyveler de kullanabilirsiniz tabii ki. Frambuazlarımı ekliyorum. Şimdi tekrardan çırpacağım. Çok güzel bir rengi oluyor. Son olarak bir paket de vanilya ekliyorum. Tekrardan çırpıyorum ve bu şekilde dolgumuz hazır hale geliyor. Şimdi bunu bisküvilerin üzerine sıkma poşetiyle sıkıyorum. Kase çok küçük olduğu için sıkma poşeti kullandım. Üzerlerini birazcık düzlüyorum. Buzdolabında 4-5 saat kadar soğumaya bırakacağım. Kalan kremayı da kelepçeli kalıbımın üzerine dökeceğim en son. En üst kısmına isterseniz frambuazlı sos yapabilirsiniz ama benim elimde frambuazlı çikolata olduğu için onu kullanmak istedim. 100 ml kremayı ısıttım. Daha sonra 120 gram frambuazlı beyaz çikolata ekledim. Karıştırıyorum. Çok az miktarda bir ganaj yaptım. Rengi bu şekilde oluyor. Şimdi bunu cheesecake'lerin üzerine ekleyeceğim. Tekrardan buzdolabına kaldıracağım. Bir 2 saat kadar daha donduracağım. Artık hazır hale gelmiş olacak. Dediğim gibi böyle çilekli dondurma tadında çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Artık servis tabağına alıyorum. Üzerlerine nane yaprakları ekledim. En son dondurulmuş frambuaz ekleyerek servisini bitiriyorum. Şimdi havuç taratorlu patates yapacağız. Çok kolay bir tarif. Üst süslemesi sadece biraz farklı. 4 tane patatesi haşlamıştım. Bu şekilde eziyorum. Üzerine sarımsaklı mayonez kullanacağım. Dilerseniz sade mayonez de kullanabilirsiniz. Sarımsağı rendeleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar mayonez ekledim. Tekrardan karıştırıyorum. Tamamen pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Kelepçeli kalıbımı 20 santime ayarladım. Patatesi içine koyuyorum. Öncelikle biraz düzlüyorum. Daha sonra orta kısmında bir çukur oluşturacağım. Bu şekilde kaşıkla oyarak çukur hale getiriyorum orta kısmını. Oraya da havuç tarator ekleyeceğim. 2 saat dondurdum patatesi. Kalıbı çıkarttım. Şimdi havuç tarator için 5 tane havucu rendeliyorum. Üzerine biraz sıvı yağ ekleyip kısık ateşte havuçlar tamamen yumuşayana kadar soteleyeceğim. Sotelenmiş havucu kaseye aldım. 3 yemek kaşığı tepeleme yoğurt ekledim. Biraz sarımsaklı mayonez ekliyorum. Direkt sarımsakla rendeleyebilirsiniz. Karıştırıyorum. Ve patatesin ortasına ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bunu borcamda da yapabilirsiniz. Üstünü süslemesi için süzme yoğurt kullanacağım. Düz bir duyla süzme yoğurdu bu şekilde sıkıyorum. Daha sonra çay kaşığıyla iç tarafa doğru çekeceğim. Bu dekoru daha önce bir pastamda kullanmıştım. Hatta kanalımda var. Aynısını bu sefer bu salatanın üzerine uyguladım. Dıştan başlayarak iç tarafa doğru bu süslemeyi yapacağım. Bitmiş hali çok güzel oluyor. İsterseniz bu dekoru pastalarınızda da krem şanti ile uygulayabilirsiniz.
Ortasına maydanoz ekliyorum. Kenarlarını da dereotuyla süsleyeceğim. Dereotu ve maydanoz bu salataya çok yakışıyor. İsterseniz patatesin içine de doğrayabilirsiniz. Şimdi limonlu dilim pasta yapacağız. Tam yaza yakışan çok güzel bir tarif bu da. İlk olarak kekini yapacağız. 3 tane yumurtanın üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker koyuyorum. Ve karışımın rengi açılana kadar çırpıyorum. 50 gram eritilmiş tereyağı ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Bir tane limon kabuğunu rendelemiştim. Onu da ekliyorum. Bir su bardağı un ekledim. Unu eliyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekledikten sonra silikon çırpıcıyla bu şekilde çırpıyorum. Kıvamı böyle olacak. Kalıbımın kenarlarına yağlı kağıt döşemiştim. Biraz tereyağıyla yağlayıp. Daha sonra kek harcımı ekliyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında birazcık böyle kızarana kadar pişireceğiz. Yaklaşık 20-25 dakikada pişiyor. Tabii ki her fırın farklı, dikkatli olmakta fayda var. Pişmiş hali bu şekilde. Kalıbımı çıkartıyorum. Yağlı kağıtları da yine aynı şekilde çıkartıyorum. Keki ters çeviriyorum. Tabanındaki yağlı kağıdı da çıkarttıktan sonra tekrardan kalıbı takacağım. 1 su bardağı sütün içerisine 1 yemek kaşığı şeker ekledim. Bununla bütün keki ıslatacağız. Keki tekrardan kalıbın içine koydum. Sütle ıslatıyorum. Şimdi üzerine petibör bisküvilerimi diziyorum. Çok az bir sütle bisküvileri ıslatıyorum. Ara katman için limon peltesi yapacağız. Çok kolay bir tarif bu da. 1 su bardağı limon suyu kullanacağım. 4 büyük limondan çıktı. 2,5 su bardağı normal su kullanıyorum. 4 yemek kaşığı nişasta, 6 yemek kaşığı şeker ekledim. Şeker oranını fazlalaştırabilirsiniz. Bu şekilde biraz ekşi oluyor. Piştikten sonra tadına bakın. Eğer ekşi gelirse ekleyin. Kaynayıp koyulaşana kadar kısık ateşte pişireceğim. Renklendirmek için çok az zerdeçal kullandım. Siz isterseniz gıda boyası da kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum limonlu pelteyi bisküvilerin üzerine ekliyorum. Ve buzdolabında 2-3 saat kadar donduracağım. Bir kutu vanilyalı pasta kremasını üzerindeki tarife göre çırpmıştım. Bunu da ekliyorum. Tabii ki donduktan sonra. Limonlu pelte dondu. Şimdi vanilyalı kremayı ekliyorum ve güzelce yayıyorum. Pastayı kalıptan çıkartıyorum. Üzerlerine birer tane petibör bisküvisi koyacağım. O yüzden bisküviyi ölçü olarak kullandım. Bisküvinin ölçüsünü de dilimlere ayırıyorum. Görüntüsü bu şekilde kat kat ekşili bir tarif, tam yaza yakışan, gerçekten çok güzel oluyor. Dilimleri servis tabağına aldım. Üzerlerine birer tane petibör bisküviyi süte batırarak ekliyorum. Sütün içinde çok fazla tutmayın ki kırılmasın. Hafif bir batırın, ondan sonra koyabilirsiniz. Bir paket krem şanti çırptım. Bu şekilde üzerine sıkıyorum. Krem şantinin bir kısmını da diğer tatlımı süslemek için kullanacağım. Beyaz çikolatayı renklendirerek böyle dekor çikolatalar hazırlamıştım. Bunları da yan taraflarına ekleyerek limonlu pastayı bitiriyorum. Ekşi tarifleri seviyorsanız eğer bunu da mutlaka denemenizi tavsiye ederim.
Şimdi erikli semizotu salatası yapacağız. Bu da yine tam yaza yakışan bir tarif ve gerçekten çok pratik. Bir bağ semizotunu iyice yıkadım. Kabımın içerisine aldım. Bir tane salatalık, yine bir kase kadar doğranmış yeşil erik, bir kase kadar da mısır ekliyorum. Biraz tuz ekledim. Siz istediğiniz baharat varsa onları da ekleyebilirsiniz. Bir kase dolusu da yoğurt ekledikten sonra karıştırıyorum. Hepsi bu kadar. Dilerseniz içine sarımsak ya da mayonez de ekleyebilirsiniz. Çok pratik ve sağlıklı bir tarif. Hazırladığım salatayı servis tabağına alıyorum. Üstüne sadece biraz mısır ekleyeceğim ve salatayı bu şekilde bitiriyorum. Ve son olarak kahveli köpük pasta yapacağız. İlk olarak kekini hazırlayacağım. 2 yumurtanın üzerine yarım su bardağı toz şeker ekledim. Rengi açılana kadar yüksek devirde çırpıyorum. Yarım su bardağı un ekledim. Çırpmaya devam ediyorum. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kadar da kakao ekledim. Tekrardan çırpıyorum. Kekim hazır. Çok kolay oluyor. Hiçbir kalıp kullanmadan keki direkt bu şekilde fırın tepsisine aktarıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğim. Piştikten sonra parfe kalıbımla kekten yuvarlaklar çıkartıyorum. Kalan kekleri de genellikle buzluğa koyup spangle aralarında kullanıyorum. Kreması için yaklaşık 200 gram sütlü çikolata kullanacağım. Sütlü bitter karışık da kullanabilirsiniz. Benmari usulü eriteceğim. Erimiş hali bu şekilde oluyor. Kıvamı çok güzel. Burada da bir tatlı kaşığı kahveyi birazcık suyla açmıştım. 400 gram kremayı 2 yemek kaşığı pudra şekeriyle çırpacağım. Kremaların soğuk ve yoğun kıvamlı olması önemli. Daha sonra benmari usulü eritilmiş çikolata ve kahveyi de ekliyorum. Tekrardan çırpıyorum. Krema iyice kabarıp katılaşana kadar çırpmak gerekiyor. Burada kremanın markası önemli. Yoğun kıvamlı olmasına özen gösterelim. Parfe kalıplarımı kullanacağım. Kekleri kalıpların içerisine alıyorum. Biraz sütle ıslatıyorum. Hazırlamış olduğum kahveli çikolatalı kremayı da yine parfe kalıplarımın içine koyuyorum. Bir gece buzdolabında dinlendireceğim ki iyice katılaşsın diye. Bir gece buzdolabında beklettim. Bıçakla kenarlarından hafifçe sıyırıyorum. Mutlaka 1 dakika boyunca fön makinesi tutun, yoksa çıkmaz. Fön makinesi kenarlarından biraz ısıtıyor ve bu şekilde çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz. İsterseniz büyük bir pasta da yapabilirsiniz kelepçeli kalıpla. İlla böyle küçük kalıpta yapmak zorunda değilsiniz. Pastalarımı servis tabağına yerleştiriyorum. Az önceki tatlımdan artan krem şantim vardı. İçerisine 1 yemek kaşığı kahvaltılık sürülebilir çikolata ekledim. Çırpıyorum. Sıkma poşetine aldıktan sonra tatlılarımın üzerini süslüyorum. Birer tane rulo çikolata ekliyorum. Ve çilek kullanacağım. Diğer tatlılara da bu şekilde gül şeklinde krem şanti sıkıyorum. İç kısımdan başlıyorum. Dışa doğru elimi döndürerek gül şekli veriyorum. Yan taraflarına birer tane çilek koyuyorum. Ve bütün tariflerimin bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizlere de fikir olur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Benden istediğiniz farklı tarifler varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.